Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir kanalla karşınızdayım. Ben Abdülkadir. Beni daha önceki kanalımdan hatırlayanlarınız belki vardır aranızda. Daha önce de yine grafik tasarım eğitimleri veriyorduk biliyorsunuz. Beraber birçok çizim yaptık. Birçok farklı proje gerçekleştirdik. Bu yeni kanalımızda yine güzel projeler yapacağız. Yine güzel tasarımlar yapacağız. Ama farklı bir konsepte gidiyoruz. Artık farklı bir konsepte ilerleyelim istiyorum. Bu kanalımız şöyle olacak. Size para kazanabileceğiniz tasarımlar öğretmek istiyorum. Yani bu grafik tasarım işini para kazanmak için kullanalım istiyorum. Hem size hem bize komplece bir faydası olsun istiyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Nasıl ilerleyeceğiz? Hemen ondan bahsedeyim. Yavaş yavaş CorelDRAW'ı göstereceğim. CorelDRAW'ın arayüzüyle başlayacağız. Önce bir arayüzü tanıyacağız. Ne çizimler yapacağımızı, çizimlerde nasıl bir arayüz kullanacağımızı göreceğiz. Bu neden önemli? İlk başta programı bir tanımamız lazım ki çizimlerimizi ona göre yapalım. Sonrasında farklı tasarımlar yapacağız. Bu tasarımlar Amazon KDP'ye yapacağımız kitap kapağı tasarımlarından kartvizit tasarımlarına kadar veya paraya dönüştürebileceğiniz, Etsy'de satabileceğiniz dijital tasarımlardan birçok farklı tasarıma kadar burada hepsini gerçekleştireceğiz birlikte. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Bir ekranımıza dönelim. Orada bir arayüzümüzü görelim. Ondan sonra yine sohbet edelim. Evet. Ekranımız bu şekilde geliyor. CorelDRAW'ı ilk açtığınız zaman sizi karşılayacak olan ekran bu. Burada Open Recent kısmında önceden benim çalıştığım şeyleri görüyorsunuz şu an. Projeleri görüyorsunuz. Bu projeleri açabilirsiniz. Alt kısımdaki Open Order kısmından diğer yaptığınız çalışmaları açabilirsiniz. Sağ kısımda da yeni boş veya şablondan yeni bir dosya açmayı yapabiliyorsunuz. Burada genel olarak yeni boş bir doküman olarak başlayacağız ki size arayüzü tamamen tanıtayım. Yeni boş bir dokümana tıkladığınız zaman burada ekranımızda hangi özelliklerle yeni bir dosya açacağımızı gösteriyor. Burada A4'ü genelde seçiyoruz. Bunun aslında çok fazla bir önemi yok. Neden yok? Çünkü tasarlayacağınız şeyin boyutları neyse export ettiğinizde yani dosyayı dışarı aktardığınızda yine aynı dosya büyüklüğünde olacak. Sizin çizdiğiniz dosya büyüklüğünde bu dosya oluşacak. Buradan OK tıklıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şöyle boş bir ekran karşılayacak bizi. Buradaki boş ekranda ne çizersek onu export edebileceğiz. Evet, ekranımız gördüğünüz gibi bu şekilde boş bir sayfa halinde. Sağ tarafta Object Properties kısmı var. Bu kısmı çok fazla kullanacağız. Bu kısım sizde ilk açtığınızda program açık olmayabilir. Bu kısmı nasıl açacağınızı da ilerleyen derslerde zaten çizim yaparken göreceğiz. Şu an sadece bir arayüzü tanıtıyorum. File kısmımız var. Burada dosyayı kaydetmek, yeni dosya açmak veya export etmek gibi birçok seçeneğimiz var. Bütün seçenekleri tek tek göstermeyeceğim. Çünkü bu fazla terim kalabalığı vesaire aklınızı çok karıştıracak çünkü. Hiç akıl karışıklığına gerek yok. En fazla kullanacağınız şeylerden gideceğiz. Kullanmayacağımız özellikleri bilmemize lüzum yok. Edit kısmımız var. Burada yaptığımız değişiklikleri geri alabiliyoruz, ileri yapabiliyoruz, kopyala yapıştır gibi basit şeyleri yapabiliyoruz. Veya çizdiğimiz tasarımın içerisindeki şekilleri, yazıları konvertleyeceksek, bu bir genelde grafik tasarımcıların kullandığı bir tabir, konvertlemek. Yazıları karakterden çizime dönüştürme anlamına geliyor. Burada mesela kolay bir şekilde objeleri veya yazıları seçebiliyor olacağız. Bunları da yine kullanacağız tek tek. Yeni objeler eklemeyi kullanacağız. View menüsü yine aslında çok fazla kullanabileceğimiz menülerden. Burada örnek vermek gerekirse üst üste gelen bazı çizimlerde baskıya aldığınız zaman bunlar size problem yaşatabiliyor. Bu problemleri nasıl gideriyoruz? Normal veya enhanced dediğimiz yani gelişmiş dediğimiz, telaffuzum için kusura bakmayın. Gelişmiş dediğimiz seçenek yerine wireframe dediğimiz yani sadece çizgilerle gösterilen kısmı alacağız. Bu da bize ne yapacak? Eğer çizdiğimiz bir şeyin arkasında farklı bir obje varsa bu objeyi görmemizi ve bu objeyi silebilmemizi sağlayacak. O yüzden burada farklı görünüm seçeneklerimiz var. Piksel olarak görebiliyoruz. İşte normal veya çizim olarak görebiliyoruz. Bunları da yine kullanacağız. Burada yine grid seçeneklerimiz var. Bunları da kullanacağız. Layout seçeneğimizde sayfayı çoğaltabiliyoruz. Burada sadece tek sayfa şeklinde değil birçok sayfalar şeklinde çalışabiliyorsunuz. Yine aynı Adobe Illustrator'da olduğu gibi burada da dergi dizimi olsun, gazete dizimi şeklinde farklı sayfalarda çalışabileceğiniz bir tasarımda oluşturabiliyorsunuz. Ki zaten Amazon KDP'ye girdiğimiz zaman göreceğiz. Orada Amazon KDP'de bir kitap oluşturacağız mesela. Bir ajanda oluşturacağız. Bunu sayfa burada oluşturup
PDF olarak dışarı export edeceğiz. O yüzden bunlar da işimize çok yarayacak. Arrange kısmı içerisinde oluşturduğumuz objelerde, tasarımın içerisindeki her obje olabilir. Bütün objelerde düzenleme yapmamızı sağlar. Mesela grup haline getirmeyi, o grubu çözmeyi, farklı bir tasarım varsa, kombine edilmiş bir tasarım varsa o kombineyi bozmayı gibi birçok şeylerimiz var. Burayı aslında çok fazla kullanacağız. Onu da göreceksiniz ki bu grupta olan, mesela şurada Arrange kısmında olan şeyler, şöyle hafif bir şey çizeyim. Arrange kısmında olan şeylerin çoğu buralarda var. Mesela 2 tane objeyi seçtiğiniz zaman burada yine o Arrange kısmında gördüğümüz şeyleri görüyoruz ki bunları dediğim gibi tasarımlarda yeri geldikçe tek tek göstermek istiyorum ki hem aklınızda kalsın hem de tasarımda ne işe yaradığını görerek öğrenirseniz daha çok aklınızda kalır. Çünkü şimdi hepsini tek tek anlatsam da bundan yaklaşık bu videoyu kapattıktan bir 5-10 dakika sonra aklınızda hiçbir şey kalmayacak. Ama tasarımı yaparken o aracı kullanırsak o tamamen aklınızda kalacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani tasarımlarımızı bu şekilde ilerleteceğiz ki sonraki tasarımlarınızda o aracın ne işe yaradığı aklınızda çok iyi şekilde kalsın. Yine yukarıda effects menümüz var. Burada da yine kullanacağımız efektler var ama burada genelde şu efektlerin hepsi sol taraftaki araç çubuğunda da var. Genelde sol taraftaki araç çubuğunu da çok fazla kullanacağız. Bitmaps menüsü programın içerisine attığımız görsellerin üzerinde değişiklik yapabilmemizi sağlıyor. Yani renk paletini değiştirebiliyoruz. RGB ise bunu CMYK'ya çevirebiliyoruz. Veya arka planını bozmadan bir çizimi resme dönüştürebiliyoruz. Buraları da çok fazla kullanacağız. Şu aşağıdaki kısmı çok fazla ben burada kullanmıyorum. Çünkü bu kısım genelde Adobe Photoshop'un yaptığı görevleri yapıyor. Yani zaten biz o değişiklikleri, bir görsel üzerindeki değişikliği Photoshop'ta yapıp buraya alıyoruz. Piksel tabanlı değişikliklerde, piksel tabanlı çizimlerde genelde Photoshop'u kullanıyoruz. Burada daha çok vektörel çizimleri kullanacağız. Evet, içerisine yine piksel tabanlı görseller de atacağız. İlerleyen süreçte göreceksiniz. Bir el ilanı yaptığımızda veya afiş tasarımı yaptığımızda o görselleri de yine kullanacağız. Ama orada kullanacağımız görselleri zaten Photoshop'ta hazırlayacağız. Yine text menümüz var. Burada da yazılarla ilgili yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bayağı bir ilerledim ama ben CorelDRAW X6 kullanıyorum. Genelde buna alıştığım için. CorelDRAW'ın yeni versiyonları da var. Bu yeni versiyonları 2021 versiyonu var en son bildiğim kadarıyla. 2021 versiyonunda da burada olan bütün özellikler var. Yani kullanabileceğimiz bütün özellikler var. Siz 2021 versiyonunu kullanıyorsanız bu gösterdiklerim orada da geçerli. Belki bir iki menünün yeri değişmiş olabilir ki onlar da zaten ilerleyen derslerde dediğim gibi kullanırken X6'da burada ama siz 2021 versiyonunda şurada bulabilirsiniz diye sizi de bilgilendireceğim. Bilginiz olsun. Table kısmımız var. Burada tablo oluşturduğumuz kısım. Tabloları oluşturup satır sütunlarını düzenleyebildiğimiz kısım. Tools kısmı, araçlar kısmı. Programın genel ayarlarıyla objelerin üzerindeki bazı düzenlemeleri de buradan yapacağız. Yine Window ve Help kısmı zaten programla alakalı kısımlar. Genel manada sol taraftaki bu araçları çok fazla kullanacağız. Yine burada seçim aracımız var. Şekil aracımız var, kesme aracımız var, büyüteç aracımız gibi birçok aracımız var. Yine dolgu aracı gibi, şurada farklı kullanacağımız gölge veya transparanlık gibi birçok aracımız var. Ama genel olarak CorelDRAW'ın arayüzü bu şekilde. Bu arayüz üzerinde çalışacağız ve bu arayüz üzerinde çizimlerimizi yapacağız. Bu arayüzü aslında çok fazla göreceğiniz için zaten yavaş yavaş aşina hale geleceksiniz. Programımızın arayüzü bu şekildeydi. Dediğim gibi ilerleyen süreçte programı kullandıkça, programın üzerinde tasarımlar yaptıkça daha fazla aşina olacaksınız. Ama şimdilik çok fazla bir ayrıntıya girip sizi sıkmak da istemiyorum. Kanalımızın konsepti dediğim gibi olacak. Siz de bu arada aşağıda yorumlarda bana hangi tasarımları öğrenmek istediğinizi veya hangi tasarımları yaparsanız daha çok gelir elde edebileceğiniz gibi fikirleriniz varsa bana bu fikirleri verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda bunun üzerinde bir çekim yapabiliriz. Yaklaşık olarak ilk videolarımızda daha çok sosyal medya içerikleri olabilir veya kartvizit tasarımları olabilir. Basitten zora doğru gideceğiz. Her videoda daha farklı tasarımlar yapacağız. Örnek veriyorum, bir videoda logo tasarımı yaparken diğer videoda komple bir afiş tasarlayacağız. Bazı videolarımız daha kolay olurken bazı videolar
videolarımız gitgide zor tasarımlara doğru gidecek. Yeri gelecek bir komple kitap kadar şey tasarlayacağız beraber. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Kanaldaki tüm videolar bu işten gelir elde edecek şekilde yapılacak. Bu işten gelir elde edilecek şekilde tasarımlar yapacağız. O yüzden şimdiden diğer kanalımdan takip edip diğer kanalımdan beni tanıyıp buraya gelenler tabii ki de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlar da takip edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı çok dikkate alıyorum. Benim için gerçekten çok önemli yorumlarınız. Şimdilik bu videom bu kadar. Bir sonraki videoda eğitimlerle hızlı bir şekilde başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.